Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuk crop modeli çalışacağız. Bu size vereceğim ölçüler 3 yaştan 5 yaşa kadar kullanılabilecek bir crop modelidir, crop ölçüsüdür. Siz dilerseniz motifleri genişleterek kendi bedeninize göre de hazırlayabilirsiniz. Oldukça kullanışlı ve çok şık duran bir model. Koton iple hazırlıyoruz bunları. Bugün elimde benim çok güzel bir nar çiçeği koton ipim var ve ana rengim beyaz olacak. Beyaz bir crop yapacağım. Siz dilediğiniz renkle bunu hazırlayabilirsiniz. Aynı bu şekilde rengarenk de yapabilirsiniz veya düz tek renkte yapabilirsiniz. Modelimde 3 numara tığ kullanacağım. Koton ip kullanacağım. Farklı hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Dilerseniz modelimize başlayalım. Orta rengimi beyaz yapıp aralara nar çiçeği rengi geçirmek istiyorum. Kare motif yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için daha sağlam olması için bakın direkt sihirli halka yapmayacağım. Bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun bırakacağım. İpimi sıkıladıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 4 zincir çektikten sonra bakın ilk yapmış olduğumuz zincirin içerisine batıp bir ilmek çıkartıyorum ve diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Küçük yuvarlak bir model yaptım. Şimdi bu yuvarlağın içerisinden ilmeklerimizi geçireceğiz. 3 zincir çekiyorum. Bu bizim ilk trabzanımız sayılacak. Tığıma ipi doluyorum ve bakın yuvarlak halkanın tam ortasından tığımı geçiriyorum. İkili trabzan yapıyoruz. 1, 2. İpimi tığıma doluyorum. Yine ortaya batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu benim ilk köşem oluyor. Köşelerde 2 zincir çekiyoruz. Yine ipimi tığıma doluyorum. 1, 2 kere çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine aynı noktaya batıp ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı noktaya batıp ikili trabzan. Klasik kare motifi 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra köşelere 2 zincir çekiyorum. Yine ortadaki boşluğa batıp 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip son üçlümü yapıyorum. 1, 2 ve 3. ikili trabzanım. Biraz düzeltiyorum. Bakın motifim bu şekilde. Kare bir motif. Şimdi zincir çekerek birleştirme yapmayacağım. Çünkü zincir çekerek birleştirme yaparsanız motifiniz güzel gözükmez. Yani motifiniz yamuk çıkar yukarıya doğru. Kayma olur. Böyle bir dönme olur. Bu sebeple birleştirme kaydırma noktalarını zincir çekmeden bakın şöyle yapıyoruz. Tığımı ipimi doluyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekmiştik. Çekmiş olduğumuz zincirin üçüncüsünün içerisine batıp bakın şu ipi de arkaya alayım, gizleyelim. Arkadan ilmek çıkartıyorum. Toplamda tığımın üzerinde 1, 2, 3 tane ipim oluyor, ilmeğim oluyor. Üçünün içinden de ipimi geçiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İkinci sıraya geçiyorum. Aynı noktaya ikili trabzan, bakın köşenin içerisine yapıyorum. Köşe noktalara tığıma doluyorum. Yine aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum. Aralarda zincir olmayacak. Devam ediyorum. Bakın 3 tane köşe noktaya yaptıktan sonra ipimi doluyorum. Diğer köşenin içerisine batıp 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3. Köşelerde zincir olacak 2 tane. Yine aynı noktaya, aynı köşeye 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda boşluk yok. Sadece köşelerde 2 zincirimiz olacak. Diğer köşeye batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı köşe boşluğuna batıp tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Aralarda boşluk olmayacak. Diğer köşeye geçiyorum. Bakın diğer köşe boşluğuna 1, 2, 3 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı köşeye batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bakın burada son köşemiz, başlangıçta 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Hemen yine o köşeye aynı boşluğa batıp 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi kaydırmayı nasıl yapıyorduk? Zincir çekmeden. Tığıma ipimi doluyorum. 1, 2, 3 zincir çekmiştik. Üçüncüsünün bakın tam ortasına batıyorum. İlmek çıkartıyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğim oluyor tığımın üzerinden. Üçünün içinden geçip bir zincir çekiyorum. Şimdi beyazdan 2 motif yaptıktan sonra farklı renk kullanacağım için ipimi kesip zincirden sonra sıkılıyorum. Şimdi farklı bir renge geçeceğiz. Bu arada şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Bazı koton ipler biraz kalın olabiliyor. Mesela benim bu modelde yaptığım, yakından göstereyim, koton iplerim biraz kalındı. Bu sebeple ben bunu 3,5 numara tığ ile ördüm. Ama şu an kullanmış olduğum gibi bakın, ipiniz ince ise 3 numara tığ kullanın. Şimdi farklı bir renge geçeceğim. Bir zincir çekip ipimi sıkılıyorum. Bakın yine bu noktadan yapacağım. Siz dilerseniz herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Hemen zincir çekmiş olduğum noktaya battım. Bakın 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpleri arkada gizleyeceğim. Yine aynı aşağıdaki gibi kare motifimizi büyütmeye devam ediyoruz. Aynı boşluğa 3 tane zincir çekmiş olduğumuz burası yer bizim ilk trabzanımız sayılıyor. 2-3 trabzan yaptıktan sonra ipi arkada gizliyorum. Arada boşluk olmadan bakın buradaki boşluğa batıyorum. 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda boşluk yok. Diğer köşeye atladım. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı köşeye, aynı köşe boşluğuna 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Aynı şekilde tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşe boşluklara 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Bakın son üçlü ikili trabzan noktama geldim. Başlangıçta 3 zincir çekip yaptığımız noktaya aynı köşe noktasına batıp 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ben bu ipi keseceğim. Beyaz ipime geçeceğim. Ne yapıyorduk? Burada zincir çekerek birleştirme yapmıyoruz. Zincir çekerek birleştirme yaparsanız motifimiz büyüdükçe kayar. Tam kare motif olmaz. Ne yapıyorduk? Tığıma ipimi doladım. 3 zincir çekmiş olduğumuz noktada 3. zincirin tam ortasından batıp ilmek çıkartıyoruz. 1, 2, 3 tane ilmeğimiz oluyor. Tekli trabzan yapar gibi üçünden birden geçiyoruz. Bu noktada bir zincir çektim. Şimdi burada ipimizi keseceğiz. İpimi kesiyorum. Çekmiş olduğum zinciri sıkılıyorum. Şimdi beyaz ipe geçeceğim. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz motiflerin sırasını. Tamamıyla sizin hayal gücünüze kalmış. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı noktaya. Hep başlangıçları böyle yapıyoruz arkadaşlar. Farklı bir ipe geçerken farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Ortalarda zincir yok. İpi arkada gizleyeceğim. 1,
2, 3. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi hemen size ölçü vereyim. Bu ölçüye gelene kadar istediğiniz renkle, düz renkle motifinizi büyüteceksiniz. Hemen bakalım. Eğer siz de 3-5 yaş arası çalışacaksanız bu ölçüde yapabilirsiniz. İpinizin kalınlığına ve inceliğine göre, elinizin sıkılığına ve yine gevşekliğine göre değişeceği için ölçüler, ben direkt size şu şekilde bakın. Son yapmış olduğum sık iğne trabzan sırası burada. Toplamda 19 santime ulaştığınızda kare motifinizi bitireceksiniz. Yani 2 tane motif yapıyorsunuz. 19 santimlik ön ve arka. 2 tane kare motifi yaptıktan sonra hemen sizlere bu kenarları ve omuzları nasıl yapacağınızı anlatacağım. Şimdi burada yapmamız gereken 19 santime gelene kadar 2 tane kare motif yapıyoruz. 2 kare motif yaptıktan sonra buluşalım. Evet, ben şimdi bakın 2 tane ayrı parça kare motif yaptım. Bu kısmını ben düz beyaz yaptım, arka kısmını. Gerçi bunun önü arkası fark etmiyor. Tamamıyla bunu da arkaya alıp önü beyaz da olabilir. Ben şimdi bu kısma yapacağımız işlemi yaptım. Tamamıyla tekrar ölçü veriyorum. İkisi de aynı ölçüde. 4,5-5 yaşa kadar olabilir. Tabii ki biraz daha kiloluysa çocuğunuz 4 yaş diyelim biz buna net. Toplamda 19-19,5 santime gelene kadar kare motifimizi yapacağız demiştik. Bunu da aynı şekilde yaptım. Bakın sadece düz beyaz yaptım. Bu da 19,5 santim oldu. Şimdi bakın bu köşeleri yapacağız. Ben burada uyguladım. Size santim ölçüsü vereceğim. Çünkü ipinizin kalınlığına veya inceliğine göre sıra sayıları değişebilir. Hemen şimdi bakın köşelere ekleme yaptık. Dilerseniz öncelikle ben örerek başlayayım. Daha sonra örmüş olduğumuz noktanın size santimini vereceğim. Şimdi hemen bir zincir çektim, ipimi sıkıladım. Bakın bu bizim motifimiz. Elinize alacaksınız bunu hemen. Motifim burası boyun köşesi olsun, burası yanlar olsun. Hemen alalım. Bakın bu köşeye tığımı sokuyorum ve bir ilmek çıkartıp 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu benim 3 zincir ilk trabzanım sayılıyordu. Devam ediyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Hemen yan tarafa kayıyorum. Yandaki boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Aralarda zincir yoktu arkadaşlar. Hemen ipimi bu arada bakın arkada gizliyorum. Yan boşluğa geliyorum. 1, 2, 3. Hemen yan boşluğa geliyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi bunu kaç sıra yapacağımızı şu şekilde belirleyeceğiz. Bakın 4 tane yaptık biz. Şimdi bu kullanılabilen bir modelde. Kullandığım, kızıma hazırlamış olduğum bir modelde. 3 yaşındaydı, giymeye başladı. Şu an 4,5 yaşında hala oluyor. Bakın ölçüyü şu şekilde yapacağım. Çünkü bu kalın bir koton ipti. Şu an kullandığım ince bir koton ip. Bakın burada motifimi bitirdim. Buraları yapıyoruz şu anda. Hemen ölçeyim. Hatta yukarıya doğru öncelikle ölçeyim. Ne kadar uzunluk olmuş. Bakın. İlki burada. Sonunu hemen gösteriyorum. Sonu burada arkadaşlar. 9 santim. 9,5 değil hatta. 9 santim aşağıya doğru. Bakın. 9 santimlik bir uzunluğu olacak. Sonra sıraları arttıracağımız için bunları not alabilirsiniz. 9 santimlik bir uzunluğu, yani şu şekilde kol altı genişliği. 5,5
5,5 santim de genişliği olacak. Bakın ben burada baz aldım, ölçüyü yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne, 6 tane trabzan motifi yaptım. 9 santim. 9 santim olacak şekilde ipinizin durumuna göre bakın 9'a getiriyorum. Yani 4 batmıştım. 5, 6. Hemen bunu 6 motife tamamlayacağım. Yani 6 tane boşluğa batacağım. 4'e batmıştım. Şu an 5. boşluğumdayım. 6. boşluğuma atlıyorum. Oraya da hemen 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Eğer siz de 4,5-5 yaşa kadar yapıyorsanız 9 santim. 9 santime gelene kadar motif uzatıyoruz. Ama eğer ipiniz kalınsa bakın burada ne yapmışım ben? 1, 2, 3, 4, 5 motif yapmışım. 5 motif de ipim kalın olduğu için benim için yeterli olmuş. Şimdi bakın hemen burada 9 santime gelene kadar motif yaptıktan sonra 9'a ulaştıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Dibine batmıyoruz. Bakın burada 3 zincirlik yerimiz kalıyor. Boşluklara batıyoruz. Hemen yandaki boşluğa atlayıp içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bu trabzan sıratının yüksekliği hemen ölçelim. Bakın sona böyle batıyoruz arkadaşlar. Boşluğa battıktan sonra 2, 3. trabzanımı da yaptım. Burada 3 zincir çekmiştik. Hemen 3 zincir çekmiş olduğumuz yerin tepe noktasına ortadan yani 3. zincirin ortasına batıp ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum, döndürüyorum. Bakın burada boşluk var. Hemen dibindeki boşluğa yani boşluklara batacağımız için buralar önemli. 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Sıra ölçüsü vermeyeceğim. Çünkü tamamıyla ipin inceliğine, kalınlığına, elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre bu ayarlar değişebilir. Şimdi 9 santim yapmıştık uzunluğu. Kol altı genişliğini de 6 santim olana kadar uzatacağız. 9 santim yaptık. Şimdi burada 6 santim genişliğe ulaşana kadar sıra sayılarını yükselterek devam edeceğiz. Hemen şu son köşe noktasını da göstereyim. Sonra bitiş noktasında buluşuruz. Bakın bitiş noktasında 3 zincir çekmiş olduğumuz bir boşluk vardı. Buraya batıyoruz. 1, 2, 3 trabzan, ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir arkaya dönüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi toplamda şu genişlik kol altı genişliği 6 santim olana kadar yukarıya doğru çıkacağız. Buçuklu santimler önemli değil ama 5 olmasın 5,5 olmasın 6,5 olabilir. 6 santim genişleyene kadar yukarıya çıkacağız. Ölçüyorum. Herhalde benim 2 sıra daha yapmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yapmışım ince ipimle. Şimdi hemen ben bunu da 6 santim olana kadar yükselteyim. Sıra sonunda buluşalım. Evet son üçlü trabzanımı yaptım. Pardon son 3 tane ikili trabzanımı yaptım.
Ve son yapmış olduğumuz trabzanın tepe noktasına battım. İkili trabzan yaptım. Şimdi bu noktada arkadaşlar 6 santime ulaştınız diyelim. Ölçüyorum. Evet, 6 santime ulaştınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın ben burayı yapmıştım. Eğer siz yapmadıysanız, ipinizi kesiyorsunuz ama benim gibi motifin birini yaptınız ve sondasınız. Şimdi birleştirme işlemi yapacağız arkadaşlar. Birleştirme işlemini nasıl yapıyoruz? Bakın iç kısmını çeviriyorum. İçten dikme yapacağız. İç kısmını yani tersini çeviriyorum. Şimdi birleştirme yapacağız. Hemen bakın bu noktada bir zincir çekeceğim. Bunları hemen bu şekilde karşılıklı alıyorum. Bakın ön yüzleri birbirine bakacak şekilde. Şimdi burada bakın 3 zincir çekmiştik. 3 zincir çekmiş olduğumuz yerin tepe noktasına batıyorum. Buradaki ilmeğimi alıyorum ve buradan geçiriyorum. Bir zincir çektim. Şimdi karşılıklı sık iğnelerin bakın iç kısımlarına batacağız. Komple de alabilirsiniz. Hatta komple yapalım. Yok, komple yaparsam biraz bombe olur. Çünkü ipiniz kalın olabilir. Benim ince komple yapalım diyorum ama sizin koton ipiniz kalın olduğu zaman bombeli durur. O yüzden sadece bakın iç kanadını aldım. Hemen karşıdaki burada 1, 2, 3 tane yapmış olduğumuz ikili trabzanın ilkine battım. Sık iğne yaptım. İkinciye battım. Karşıdakinin ikincisinin iç kanadına battım. Sık iğne yaptım. İç kanadına battım. Sırasıyla karşılıklı gelmeye özen gösterin. Yoksa kayma yapar. Hemen iç kanatlara batıyoruz arkadaşlar. İç kanatlara batarak sık iğne yapıyoruz. 6 santime ulaştı. Her iki motifin de kenarlarını yapmıştım. Ve birleştirme yapıyorum. Bu arada birleştirmeyi de sizlere göstermiş oluyorum. Evet. Karşılıklı gelmesine özen gösterelim. Arka kanat, arka kanat. Yani birbirlerine bakan kanatlara batıyoruz bu noktada. Ve sık iğne yapıyoruz. Kaydırma da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. İster sık iğne tekniğiyle birleştirin ya da bildiğiniz farklı bir teknik varsa son sırayı örerken de birleştirme, motif birleştirmesi yapabilirsiniz. Hemen buraya da batıyorum. Ve son trabzanlarımız kalmıştı köşede. Bunlara da batıyorum. 3 zincir çektiğimiz yerin son zincirinin içerisine batıyorum bu noktada. Ve son sık iğnemi yapıp bir zincir çekip ipimi keseceğim arkadaşlar. Evet bakın bu iki noktayı birleştirdim. Bu düzümüz. Şimdi buraların böyle olmasına aldanmayın. Buradan birer tane örgü geçeceğiz. Sık iğne geçeceğiz. Ütü yapacağız zaten yıkamadan sonra. Şimdi bu birleştirmeyi de yaptık. Bakın bu şekilde birleştireceğiz. Hemen şöyle düzleyeyim. Burayı da yapacağız. Hemen aynı şekilde 6 santim olana kadar. Burayı da yaptıktan sonra birleştirme işlemini yapacağız. Şimdi hemen üst kısmı göstereyim sizlere. Ve üst kısımda da orta göğüs hizasının 12 santim olması gerekiyor. 12 santim. Ortanın 12 santim olması gerekiyor. Ona göre hesaplama yapacaksınız. Yani 12-12,5 santim. Bakın gelelim. Burada oluyor. Yani buraya batacağız. Buraya batacağız arkadaşlar. Bakın ben burada yaptım. 2'ye batmışım. Yani şuranın kalınlığının veya inceliğinin bir önemi yok. Sadece
göğüs arasının 12 santim olması gerekiyor. Buraya kadar geldiğimde de yani buraya ve buraya batacağım. Buraya ve buraya batacağım. 12 santimlik bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Arada bu önemli. 12 santimlik boşluk bırakana kadar trabzanlar yapacağız. Hemen alıyorum elime. İlk köşeye batıyorum. İpimi arkaya alıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bu bizim ilk trabzanımız sayılıyordu. İkinci trabzan. Üçüncü trabzan. Hemen yanına atlıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Arkaya çeviriyorum. Burada askıların kalınlığı ve uzunluğu önemli değil. Burada sadece göğüs arasındaki boşluğun 12 santim, 12,5 santim olması gerekiyor. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Aynı aşağıdaki koltuk altı bölümündeki gibi buraya da trabzanlar yaparak motif oluşturuyoruz. 3 zincir döndürüyorum. Ortadaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 atlıyorum. Sondaki bakın. Sondaki boşluğa batıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Burada da uzunluk 4,5 santim olacak. Hemen onu da göstereyim sizlere. Bakın. Motifimi şu ipimi uzun bırakayım. Döndüreyim, düzelteyim hemen. Şimdi bunun toplamda yapmış olduğumdan göstereyim hatta sizlere. Toplam yukarıya doğru uzunluğunun her birinin bakın motifin başından sonuna kadar 4,5 santim. Diğer tarafında 4,5 uzunluğu, buranın da 4,5 uzunluğu olması gerekiyor. Bakın orta göğüs boşluğu dediğim şu kısım. Buranın da düzeltelim. 12,5 santim demiştik. Şimdi diyeceksiniz ki burada 13,5 santim var ama şu şekilde arkadaşlar bakın. Şurayı hesap edelim lütfen. Görüyorsunuz değil mi? Sık iğne ile üzerinden geçeceğiz. Şimdi bakalım. 12 boşluğumuz sık iğne ile bir sırada aradan buradan öreceğimiz için 1 santimde daralacak. Yani burayı hesap ederek yapın. Yani ben mesela şuraya da batmış olsaydım sık iğne de gelecekti üzerine. Buraya da battım diyelim. Benim göğüs arasının boşluğu 10 santim olacaktı. O yüzden bu boşluğa da batmadım. Bakın buraya da batsaydım benim köşe kalınlıklarım 4 santim olacaktı. Aram daralacaktı. O yüzden bence ölçerken siz yanlış söylemişim. Kusura bakmayın. 14 santimlik 13,5 santimlik bir ölçü baz alın. 13,5 santimlik ya da 14 santimlik. Çünkü zaten 1 santimde sık iğneyle geçeceğimiz için daralacak. Şimdi 4,5 santim olacak demiştik buranın yüksekliği. 3 zincir çektim. Ben kaç sıra yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5 sıra yapmışım. 4,5 santime elde etmişim. Siz de 4,5 santime gelene kadar yükseklik 4,5 santim olana kadar bu şekilde sıralı ikili trabzanlar yapacağız. Evet şimdi bakın 4,5 santim olana kadar uzattım ben askıyı. Ölçüyorum hemen. Bakın 4, 4,5, 5 gözüküyor. Neden öyle oldu anlamadım. Biraz gevşek ördüğümden dolayı olabilir. Yoksa sıra sayıları aynı. 1, 2, 3, 4, bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5. Evet aynı. Evet burada 4,5 ya 5 öyle söyleyeyim. 4,5 5 santim uzunluğunda. Toplamda
9,5-9 olması gerekiyor komple askı uzunluklarının. Evet, şimdi buranın da birleştirmesini yapıyorum hemen. Onu da nasıl yapıyoruz? Tersini çeviriyorum. Tersten dikiyorduk. Tersini çevirdim. İpim bu tarafta olduğu için direkt şöyle bir birleştirme yapacağım arkadaşlar. İlk sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. Karşı noktada da ilk sık iğnenin bakın iç kısmına zincir çekmiştik 3 tane. Batıyorum. İç kanatları aldım. Şimdi iç kanatlardan ilmek çıkardım, sık iğne yaptım. İç kanada battım, iç kanada battım, ilmek çıkardım, sık iğne yaptım. İç kanada battım, iç kanada battım, ilmek çıkardım, sık iğne yaptım. İç kanat, iç kanat, ilmek çıkardım, sık iğne yaptım. İç kanat, iç kanat, ilmeğimi çıkardım, sık iğne yaptım ve sonuncusu zincir çekmiş olduğumuz yerin içine ve arkadakinin iç kanadına battım, sık iğne yaptım. Şimdi bu ipleri kesiyoruz. Kenarlardan sık iğne geçeceğiz demiştik. Kenarlardan sık iğne geçtiğimizde ipleri içeriye alacağız. Hemen örgümü ters çeviriyorum. Bakın demek istediğim şuydu. Şöyle yapalım. Baştan sona 9,5 santim olması gerekiyor. Şuradan alıyorum. Diğer tarafı alıyorum. Bu arada esneme payı oluyor arkadaşlar. Bunları hiç göz önüne, ben esnemeden, direkt esnetmeden size ölçüleri veriyorum. Şu an 9,5 santim. Tam buraya kadar. Evet. Ölçelim. Şu şekilde bakalım. Bakın bu benim askım. Bu arada ben hani ölçüleri tamamıyla burada sık iğne yapmış olduğum için veriyorum. Bakın kenarlara sık iğne geçmişim. Buralara sık iğne geçmişim. O yüzden burada belki hani görüntüde 1 santim 1,5 santim oynuyor olabilir. Sık iğne yapacağımız için siz dediğim ölçülere göre yapın lütfen bunu. Evet. Şimdi bakın burayı yaptık, burayı yaptık. Şimdi hemen buraya ve burayı da aynısını yapalım. Sonra buluşalım. Evet, bakın şimdi tüm köşeleri yaptım. Bu noktada sizlere tekrar santim vermek istiyorum. Çünkü buna göre santim verdiğimde kenarlarda sık iğne çevreleri olduğu için yanlış oluyor. Bakın hemen yapmışım. Geliyorum. Birleştirme noktama bakıyorum. Şuraya kadar sık iğne yapmıştık. Şöyle ölçeyim hatta. Her bir kol altının toplamda 6 santim olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın şuradan itibaren ölçüyorum ve burada 6 santim uzunluğuna gelene kadar sıra yapacaksınız. Kol altının aşağıya doğru uzunluğunu da hemen söylüyorum. Şu an bakın 8,5 santim. 9 demiştim ama hani oradan ölçü verdiğim için yanlış bilgi oldu. Videoyu tekrar başa almak istemediğim için bu şekilde son güncellemeyi yapıyorum. 8,5 santimde yüksekliği olacak. Birebir aynı ölçülerde yapmak istiyorsanız ama kendi çocuğunuz daha büyük daha küçüktür, ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Burada önemli olan nokta bunlar. Hemen şu kolu ölçeyim. Ne yapmıştık? Yukarıya doğru toplamda bakın buradan başlıyorum. 5 santim. Her bir 1, 2, 3, 4, 5 sıra yapmıştım ben. 5 santim arkadaşlar. 5 santim yükseklik olacak. Her bir ayrı motifin kolunun. Genişliği de bu şekilde vermeyeceğim. Genişliği de ne demiştim? Göğüs arasına göre hesaplayın. Bakın göğüs arasını boşluğu ölçüyorum ben. Göğüs aramız 13, 13,5, 14 santim. Bunlar daralacak ama
Çünkü sık iğne ile bir çerçeve yapacağız. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra bluzumuzu bakın önünü böyle yaptım. Arkasını da düz beyaz yaptım. Dilerseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Oldukça basit. Kendinize göre de yapabilirsiniz. Kendinize göre de nasıl yapabilirsiniz? Kare motifi yaparken kendi vücudunuzda ölçün. Kol altınızı bunları yaparken kendi vücudunuzda ölçün. Yine omuz kısmını ve göğüs üstü kısmını, boyun altını kendi üzerinize göre veya çocuğunuzun üzerine göre ölçebilirsiniz. Ama asıl mantık bu şekilde. Şimdi kenar çevrelerini yapacağız. Ve crop gibi mi durmasını istiyorsunuz? Nasıl istiyorsunuz? Onu ayarlayacaksınız. Şimdi bakın ben çok göbek altında yani göğüs altında çünkü kollarını kaldırıyor çocuk oyun oynayabiliyor. Gözükmesini istemediğim için şu sık iğne sırasını atlıyorum. Ne yapmışım bakın burada. Benim son sıram burasıymış. Ne yapmışım arkadaşlar? Bir sırada şu şekilde 3 tane ikili trabzan sırası geçmişim. Altına da bir tane de şu şekilde bir motif vermişim. Şimdi hemen öncelikle kol altlarını sık iğne ile geçelim. Boyun arasını sık iğne ile geçelim. Daha sonra bu en alt kısmı kapatırız. Tığımı herhangi bir tepe noktasına geçiriyorum. İpimi alıyorum, ilmek çıkartıyorum, bir zincir çekiyorum. Bu ipi arkada yürüteceğiz arkadaşlar. Şimdi bütün trabzan tepelerinin boşluğuna batıp birer tane sık iğne yapacağız. Tüm trabzan tepelerinin içerisine batalım, atlamayalım. Birer tane sık iğne yaparak bir çerçeve yapacağız. Atlamayalım. Köşeye geldiğimizde ne yapmamız gerektiğini göstereceğim sizlere. Hazır havalar da ısındı. Hemen giy çık bir şey. Yani bir gün içerisinde oturduğunuzda 1 saat içerisinde 2 saat içerisinde örebileceğiniz bir model. Bakın şimdi burada bu şekilde bir görüntümüz var bizim. Son tepe noktasına batıyoruz. İlmek çıkartıyoruz. Tığımız üzerinde bekletiyoruz. Burada yapmış olduğumuz trabzan var. Trabzanın içerisine batıyoruz, ilmek çıkartıyoruz. Bakın hepsini birden çekiyoruz. Trabzan boşluklarına 2 tane batıyoruz. İkinciyi battım. 1 2 1 2 1 2 Trabzan boşluğundayım. 1 2 Burada bizim bir dikiş boşluğumuz vardı. Tam oranın da ortasına birleştirme yapmıştık. Hemen oranın ortasına batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yine geldik bakın trabzan boşluğuna. 1 2 yani trabzanların içerisine 2 tane bu arada kenarda kalan ipleri de aralarda gizliyoruz arkadaşlar. 1 ipleri aralarda gizliyoruz. 2 trabzan boşluğundayım. 1 ipleri arkada gizliyorum. İkinci sık iğnem. Yine bakın şu artık ipleri burada çok uzadı. Kesebiliriz. Onları arkada yürütmeyeceğim. Şunu yürüteceğim sadece. Geldik diğer trabzan boşluğuna. Birinci sık iğneyi yaptım. İkincisini yapıp bakın çekip bekletiyoruz. Çünkü köşeye geldim. 1 2 3 buradaki sık iğnenin tepe noktasına batıp ilmek çıkardım. Birleştirme yaptım. Üçünü birden çektim. Şimdi yine geldik trabzanların tepe noktalarına. Tüm trabzanların tepe noktalarına birer tane batıp sık iğne yapıyorum.
Köşe geçişleri bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Kol ve göğüs hizasından aynı yapmış olduğum gibi ikisini birlikte çekeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim isterseniz. Sıra sonunda buluşalım. Evet, bakın sıra sonuna kadar geldim. Gayet muntazam gözüktü. Bu şekilde. Şimdi ipimi burada uzuncana kesiyorum. Çünkü burada bir sık iğne görüntüsü vereceğim. Bakın ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. İpimi buradan geçiriyorum. Hemen iğne yardımıyla daha kolay olacağı için iğneyle yapıyorum. İpimi iğneye geçiriyorum. Bakın burada son yapmış olduğumuz sık iğnenin tam ortasından geçiriyorum. Bakın burada şu an bir sık iğne görüntüsü oldu. Düzeltiyorum muntazam olması için. Bakın dümdüz bir görüntü oldu. Sonra iğnemi aralardan geçiriyorum. Muntazam bir şekilde ipimi gizliyorum. Bu noktada bir köşeye bir düğüm yapacağım. Geçirdim tam ortasından dikkatli bir şekilde, çok kasmadan, sıkmadan ve tekrar ipimi geçirip kesiyorum. Aralarda kalan gözüken bu ipleri daha sonra keseceğiz. Bakın gayet muntazam, şık duran bir bölüm oldu. Şimdi buradan da yine aynı şekilde, buradan da aynı şekilde burada yapmış olduğumuz gibi bir sıra çerçeve yapacağız. Çerçeveleri köşelerde yaparken ne yapıyorduk? Buna dikkat edelim. Aynı buradaki gibi buradaki, yani bu sıranın son sık iğnesine batıp ilmeği bekletiyorum. Buradaki hemen trabzanın ortasına batıp ilmeğin üçünü birden çekiyorum. Sadece bu köşeler önemli. Geri kalan hepsi aynı. Trabzan boşluklarına 2 tane batıyorum. Birleştirme noktasına bir tane batıyorum arkadaşlar. Bunları da yapalım. Hemen gelelim. En sonda alt kısmını birlikte çalışalım. Evet, bakın tüm geçişleri yaptım. Kol altı ve boyun. Bunu çocuğunuza denettirdiğinizde buralar eğer çok açık olduysa bir sıra daha sık iğne yapabilirsiniz üzerinizden. Ama bence tam ölçüdür. Çünkü buna göre veriyorum size ölçüyü. Şimdi hemen alt kısmına geçeceğiz. Bakın yandan da göstereyim. Gayet muntazam bir şekilde kol altlarını bitirdik. Şimdi alt kısmına bir sıra daha yapacağız. Ama sizin için bu ölçü yeterliyse direkt sık iğne yapıp kapatabilirsiniz. Ya da bundan sonra yapacağım şu zikzak geçişten yapabilirsiniz. Şimdi hemen herhangi bir orta bölüme battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı noktaya yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Burası başlangıç yerimiz. Tüm boşlukların içerisine batarak aynı motifi tamamlar gibi 3'er tane ikili trabzan yapmaya devam edeceğiz. Tüm boşluklara batıyoruz. Köşeye kadar gelmek istiyorum kol altında, çünkü birleştirme noktamız vardı. Orayı da sizlere göstereceğim. 1, 2, 3. İpi arkada yürütüyorum, gizliyorum bu arada. Diğer boşluğa atladım. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Devam ediyorum. Kenarlarda açıkta kalan ip varsa onu da araya alarak, şu an yok, denk gelmedi. Şimdi bakın. Çok pardon. Şunu tekrar yapayım.
koltuk altı motifine geldik. Koltuk altındaki motiflerde bakın hemen bu boşlukları görüyorsunuz ya. Bu boşluklara, trabzan boşluklarına atlayıp 1, 2, yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan. Trabzan boşluğuna atlıyorum. 1, 2, 3. Bakın burada da şuradaki trabzan boşluğuna atlıyorum. 1, 2 ve 3. Birleştirme noktasını yok sayacağız. Bakın burayı yok sayacağız. Hemen buraya atlıyorum. Yani görmüş olduğunuz bütün boşluklara 3 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Boşluk, köşe boşlukları bitireyim kol altındaki. 2, 3 atlıyorum. 1, 2, 3. Evet, sıra sonuna kadar tüm boşlukların içerisine batarak gelelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet, ben şimdi bir sırayı örüp geldim. Şimdi bu noktada bir ölçü almam gerekiyor. Bakalım kaç santimmiş burada yapmış olduğumuz motif. Hemen yukarıdan sık iğnenin tepesinden aşağıya bakıyorum, kontrol ediyorum yanlış olmaması için. Karem burasıymış, burası ve burası. Son motife kadar 21 santim. Hemen burayı kontrol ediyorum. Sık iğnenin tepe noktasından son motife kadar 21 santim yapmışım arkadaşlar. Bakın aynı. Yani 21 santim benim için bir sıra yapmam yeterli oldu. Şimdi bu noktada bakın hemen nasıl birleştirdiğimi de göstereyim sizlere. Son ikili trabzanımı yaptım. Başlangıçta 1, 2, 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin tepe noktasından battım. Bir kaydırma yaptım. Bir zincir çektim ve ipimi kestim arkadaşlar. Şimdi aşağıya şu zikzak motifini yapacağız. Zikzak motifi bazen eşit olamayabiliyor sayılara göre. Eşit olup olmadığını da birlikte göreceğiz. Saymak istemiyorum. Bir tane, iki tane bizim için önemli değil. Zikzak motifini de bu renkle yapmak istedim. Aşağıya beyazla bitirmek istemedim. Siz de dilediğiniz renkle geçiş yapabilirsiniz. Şimdi zikzak motifini yaparken bir zincir çekiyorum. İpimi sıkılıyorum. Şimdi herhangi bir şuraya batayım isterseniz. Boşluğa köşe kol altından başlayayım. Herhangi bir boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi atlıyorum yandaki sık iğneye. Bir ikili trabzan. 2 ikili trabzan. 3 4 bir saniye. 3 4 5 tane, bakın 5 tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar yanındaki boşluğa 5 tane bir ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yanındaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa 1 2 3 4 ve 5. Yanındaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa ipi arkada elimle gizleyeceğim. 1
2, 3, 4 ve 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yandaki boşluğa sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bir boşluğa 5 tane trabzan, ikili trabzan, yanındakine sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda buluşalım. Bakın son noktaya geldim. Hiç saymama gerek yokmuş. Birebir eşit oldu. 3, 4 ve 5. Şimdi bu noktada ipimi keseceğim. Birleştirmeyi o şekilde yapacağım. İpimi iğneme geçiriyorum. Bakın ilk yapmış olduğumuz sık iğneyi görüyorsunuz. Tepe noktasından geçiriyorum. Ve burada da son yaptığımız trabzan tepe noktasına batıyorum. Şimdi buradan birleştirme işlemini gerçekleştireceğim. Dikkatli, çok sıkmadan yapalım. Sıkarsak eğer kasma yapar, kötü bir görüntü olur. Şöyle yana doğru hafif geçiriyorum. Bu aradan da geçiriyorum. Şuradaki bir noktaya düğüm yapacağım. Dikiş diker gibi arasından geçirdim. Çok sıkmayalım, kasmasın. Şimdi tekrar bu ipi aradan geçirerek gizliyorum ve kesiyorum. Arada böyle görmüş olduğunuz ipleri de makasla keseceğiz arkadaşlar. Evet. Modelimiz bitti. Yani yaptıktan sonra dilerseniz makineye atıp yıkadıktan sonra bir ütü yaparsanız daha güzel görüntüye sahip olur. Budur arkadaşlar. Yapmamız gereken tek mantık bu. İnanılmaz kolay yürüyen, bir günde kendinize bile hazırlayabileceğiniz bir bluz ölçüsü oldu. Şimdi sizlere kızımın üzerinde de göstereceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.